Herkese selam arkadaşlar, ben Gürkan. Bugün sizinle önemli bir konu konuşmak için buradayım. Hayatımda çok sıkıntılı, telaşlı, gergin, stresli bir dönemden geçiyorum ve önemli bir karar almam gerekti. Sonunda bu kararı aldım ve ben gidiyorum. Nereye gittiğimi söylemeden önce bu videonun tamamen kesintisiz bir şekilde, yani hiç kırpmadan bir şekilde yayınlayacağımı, edit olmayacağını söyleyeyim. Tamamen içten duygularımla size nasıl söylesem samimi bir video olmasını istiyorum. Nereye gidiyorum? Japonya'ya gidiyorum. Japonya'ya nasıl gidiyorum? Dil okuluyla Japonya'ya gidiyorum. Bunun kararını vermek benim için çok zor oldu. Hatta bugün pazar gecesi, çarşamba günü uçağa bineceğim. Perşembe günü Japonya'da olacağım. Benim için çok stresli, çok önemli bir karardı. Bu kararı vermemde o kadar çok sorguladım ki işte Türkiye'den gitmek her zaman ne kadar istediğim bir şey olsa da yani liseden beri hep Japonca, Japonya falan filan üniversitedeyken yok işte üniversitede okuyacağım sonra yurt dışına taşınacağım falan filan muhabbetleri yaparken bir bakmışım kendimi Türkiye'de kapalı bir şekilde bulmuşum ve bu benim tamamen aklımdan gitmişti. Peki bu Japonya'ya gitme düşüncem nasıl belirdi? Dediğim gibi ben önceden zaten hep gitmek istiyordum. Japonya'da yaşamak benim hayalim gibi bir şeydi. Fakat gel zaman git zaman düşünceler, hayata tutunmalar, koşuşturmacalar, gelecek kaygısı falan filan derken benim hayatımdan, aklımdan tamamen silinmiş. Ben üniversitedeyken gitmek istiyordum. Sonra askere gittim. Yok Covid'dir, yok depresyondur, gelecek kaygısıdır falan filan derken unuttum. Aklımdan tamamen çıktı. Ta ki iş yerinde yakın bir arkadaşımla konuşana kadar. Onunla konuştum. O dedi ki ben Almanya için dedim nasıl ya? Nasıl gidiyorsun? İşte konuştuk, bana durumlarını anlattı. Ben Almanya'yı araştırmaya başladım. Almanya'ya gitmek istedim falan. Dedim benim de gitmem lazım. Hatta o gün o arkadaşla konuştuktan sonra akşam eve geldim. Bir tweet attım. Gitmem lazım. Bu tweet'i attım. Sonrasında araştırmaya başladım. İş yerine gidiyorum. Tüm gün arkadaşımla onu konuşuyorum falan. Bir yandan da Instagram'da, sosyal medyada falan işte Google'da araştırdıkça tabii ki karşıma ona göre şeyler çıkıyor. Bir baktım karşıma Japonya Dil Okulu ile ilgili bir reels çıktı. Sonra dedim bu neymiş bakayım falan. Aa dedim Japonya'ya gidilebiliyormuş. Dil okulu. Okurum. Dili öğrenirim. Sonrasında bir iş bulurum. Tutundum. Bu vesileyle Japonya'daki bir okula, dil okuluna başvuruyu yaptım. Başvurudan neredeyse 6 ay sonrasında sonuç açıklandı. Sonuç açıklanmadan önce öyle stresliyim ki o kadar herkese danıştım, insanlarla konuştum, ne yapacağımı bilemedim. Her zaman ne kadar böyle istesek de yurt dışına gidelim yok. İşte yurt dışında yaşayacağım abi Türkiye'de olmaz falan filan. İşler ne kadar ciddiye binerse o kadar da o stres, o gerçeklik çok farklı bir şekilde insana nüksediyor. Ben öyle kötü oldum ki yani canım İzmir'im, canım ülkem, canım insanlarım, canım kültürüm, canım dilim. Bayılıyorum. Ülkeye karşı öyle bir sevgi beslemeye başladım ki bunu size açıklayamam. Yani gerçekten bıçak kemiğe dayanınca bu olayın ne kadar ciddi bir şey olduğunu fark ediyorsunuz. Sonrasında ben bayağı bir caymaya yakındım. Gitmek istemiyordum. Ulan gitmeyeyim, siktir et Gürkan, işte risk atma, hayatın burada düzenli, kurulu düzenim var, eve çıktın, tek başına yaşıyorsun, bir işin var falan filan derken dil okulunun sonuçları açıklandı, kabul almışım. Ondan 2 gün önce de annemle derin bir konuştuk. Dedi ki annem git, Gürkan git. En çok gitmeni istemeyen kişi benim ama git. Çünkü Türkiye'de olan olaylar olsun, her yarın bir sabah nasıl uyanacağımız belli olmaması olsun. Benim yurt dışında da hiçbir tanıdığım yok. Bir tane akrabam yok. Yurt dışında herkesin bir tanıdığı var, bir akrabası var, bir bağlantısı var. Ulan benim bir tane bile yok. İnsanlar yurt dışına adım dahi atmamış arkadaş. O yüzden benim için de Almanya'dır falandır filandır hiç cazip fırsatlar olmadı. Baktım orada iş ilanlarına falan baktım. Hepsi Almanca istiyordu.
Dedim Türkiye'de bir sene kalıp Almanca çalışıp acaba şey yapabilir misin? Burada kalıp Almanca çalışıp işe başvurabilir misin? Ama zaten eğer öyle bir şeye girmek istiyor olsaydım muhtemelen şu zamana kadar da girerdim. Fakat girmemişim. Yani onu yapamayacağımı düşündüm doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü evdeki o konfor alanından çıkmadan bir şeyleri başaramıyoruz. İlerleyemiyoruz. İlerleyemediğimizde böyle olduğumuz yerde tıkılıp kalıyoruz. Dedim o zaman yapacak bir şey yok Gürkan. Japonya. Japonya başvurusu oldu. Sonuçlar açıklandı. Annem git dedi. Ben de dedim ki tamam kararımı verdim gidiyorum. Fakat hala içimde sıkıntı, stres yok. İş bulabilecek miyim? Yok oraya alışabilecek miyim? İşte o kadar doğru bir seçim mi? Japonya sonuçta geleceği ne durumda? Avrupa ülkeleriyle kıyasladığında nasıl? Hani böyle böyle derken diyorsun ki Gürkan acaba doğru seçim mi? Ama dedim sen Türkiye'de yaşıyorsun. Ne kadar kötü olabilir? Ve de bir nebze ailemden olsun, özellikle küçük kardeşim Rüzgar için olsun, gelecekte belki bir yol açarım umuduyla. Kendimi de kurtarmak tabii ki bu ilk amaç. Orada hayat kurmak ama sonrasında belki sevdiklerime bir yol açarım umuduyla dedim karar verdim ben Japonya'ya gideceğim. Şimdi zaman o kadar hızlı geçti ki o başvuru sürecinden sonra sonuçlar açıklandığı gün baktım işte açıklandı ben seçildim falan filan. Gittim iş yerinden istifamı verdim. İstifamı verdim. İhbar süremi doldurdum. İşimi bitirdim. O sürede ailemle vakit geçiriyorum. Arkadaşlarımla son bir vakit geçirmeye çalışıyorum. Ailemle yapabildiğim kadar çok şey yapmaya çalışıyorum. Bir yandan da işte para sıkıntısı da haliyle olduğu için elimde avucumda ne varsa satıyorum mesela. Bilgisayarı normalde satmayı deniyordum. Sonrasına baktım burada satmak o kadar da karlı değil. Dedim Gürkan parçaları sök götür. Parçaları söküp götüreceğim. Orada ama ne kadar süre sonra o kasayı kurarım o belli değil. Oraya gittiğimde yine içerik üretmeyi planlıyorum. Orada daha çok ama kısa videolara öncelik vereceğim. Çünkü benim için daha kısa sürede üretilebilir içerikler olması gerekiyor. O yüzden bu yaptığım kurgulu incelemeler olsun, kurgu parodi videolar olsun. O tarz şeyler muhtemelen uzun süre gelmeyecek. Daha çok işte günlük yaşamdır, vlogdur, kısa videolardır falan filan o tarz şeyler gelecek. Ondan önce de bu şekilde bir video ve kendi hislerimi açıkladığım bir şey hazırlamak istedim. Biliyorsunuz geçen sene İyi ki doğdun Gürkan diye bir video hazırlamıştım 27 yaşıma girdiğimde. Bu sene o kadar yoğundum, kafam o kadar da sıkıntıdaydı ki. Nasıl söyleyeyim çok gergindim ya. Hani içim böyle sıkılıyordu, ne yapsam bilmiyordum, evde dönüp duruyordum. Ya, oyun oynamak zevk vermiyordu, bir şey izleyemiyordum derken hiçbir şey yapamıyordum. Ne içerik ürettiğim ne başka bir şey yaptım. Sadece araştırma yapabiliyordum. Bu gideceğim yerle, ülkeler, yurt dışı falan da filan da hepsiyle araştırma yapıyordum. Gel gör ki şimdi işlerin sonuna geldik ve neredeyse gideceğim gün geldi. Bugün pazar gecesi, pazartesi diyelim artık. Çarşamba günü gidiyorum. Ben bunu da pazartesi günü akşama doğru yayınlamış olurum. Valizi hazırlayacağım, eşyaları toplayacağım. Çarşamba günü gideceğim, perşembe ineceğim. Beni Tokyo'da olduğunu da söyleyeyim. Neler bekliyor çok merak ediyorum. Hayat beni nereye götürecek? Yani nasıl söyleyeyim yeniden doğacağım gibi hissediyorum. Çünkü bilmediğim bir ülke, bilmediğim bir yaşam, bilmediğim dil, bilmediğim insanlar. Ülkemden çok uzaktayım. Kedimden, ailemden, sevdiklerimden. Ailemden özellikle uzakta olmak beni çok sinir bozucu bir durum. Yani uzakta olmak beni üzüyor. Çok nasıl söyleyeyim hüzün kaplı içim. Ama şu an işin heyecanı geldi. Gel, gel. Ne? Bak bu da Maru. Biliyorsunuz benim kedim. Bu süreçte tek başıma yaşarken benim yanımda oldu. Ama bundan sonra benim yanımda olmayacak. Çünkü bunu götüremeyeceğim. Orada odalar şeklinde yaşam ilk başta oda şeklinde yerlerde yani yurda benzer bir hayatta ayakta kalmaya çalışacağım diyelim. Onun için de Maru'yu ilk aşamada götürmem zor olacak. O yüzden o süreçte annemlerde kalacak.
götürebilir miyim ilerleyen sürecinde bilmiyorum. Umarım orada kalıcı olabilirim. Belki de ondan sonraki süreçte Maru'yu da yanıma alabilirim. Sevdiklerimi de alabilirim. Amacım kalıcı olmak. Japonya'da düzgün bir hayat kurup, istediğim bir iş imkanı bulup, orada kalıcı, mutlu bir hayat yaşamak. Hayatın ne göstereceğini bilemeyiz arkadaşlar. Ne oldum değil, ne olacağım demeyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Çünkü hayat çok ilginç yerlere sürüklenebiliyor. Benim için hayat çok ilginç bir dönüm noktasında. Hayatımın en büyük kararını verdim. Umarım benim için her şey hayırlısı olur. Eğer bu videoyu izleyenlerden Japonya'da, Tokyo'da olanlar varsa da lütfen yorum yazsın veya Instagram'dan falan iletişime geçsin. Buluşalım, görüşelim, birbirimize destek olalım. Bizi güzel bir hayat beklesin diyorum. Ne oldu Maru? Buraya geldim. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Şu an pek aklıma gelmiyor doğrusunu söylemek gerekirse. Sonraki videolarda aklıma gelirse söylerim. Japonya hayali olan, Japonya'yı seven, Japon kültürünü seven, çocukluğundan beri Japonya hayali kuran Gürkan'ın şimdi hayalleri gerçekleşecek mi ve orada hayatı kalıcı olarak idame ettirebilecek mi göreceğiz. Umarım ve inşallah, maşallah her türlü işte iyi dileklerle orada kalabilmeyi umut ediyorum. Umarım umutlarım şey olmaz, nasıl diyeyim, terse düşmez, bizi kötü günler beklemez ve güzel günlerde yine karşınızda olurum. Eğer orada böyle Türkçe içerik üretmeye devam ediyor olursam da benim depresyon yaşamama engel olur diye düşünüyorum. Bu yüzden de içeriklere ağırlık vermek istiyorum. Ama hayatım iş, okul, ders ve içerik üretmek üzerinde dönüp dolaşacak. Uzun bir süre ne oyun oynarım diye düşünüyorum, ne dizi izlerim, ne film izlerim. Çünkü beni zor günler bekliyor. Bak bak nasıl çıktı. Zor günler geride kaldı. Şimdi daha zor günler önümde. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Türkiye'deki son videom bitti.